3 tane çocuğu ve kocasını bırakıp giden annemi geri getirmeye gidiyorum. Kendisine yaklaşık 2 aydır ulaşamıyoruz. En son görüntülerini ekrana getiriyorum. Annem en son bahçesiyle uğraşırken, arkadaşlarıyla gezerken ve kahve keyfi yaparken görüntülenmiş. Denizde göndermeli storyler çekerken görenler de var. Ben ve ailemin diğer üyeleri annemin olmadığı İstanbul'da artık birbirimize girmeye başlamıştık. Açtık, yemeksizdik, yaşam ortamımız dağılmıştı. Hayatta kalmak artık bizim için çok zordu. Tam da bu noktada iş başa düştü. Valiz topladım ve dedim ki Kübra anneni bul gel. Annemin nerede olduğuna dair tek bir söylenti var. O da yıllar önce deniz görüyor diye aldığı, halbuki sadece ot gören evde olduğuydu. Ben de bu bilginin peşine takıldım ve bu yaşımda yollara düştüm. Bir de herkese dondurma verdiler. Bu ülkeye yeni gelen bir özellik sanırım. Ve artık bu zor yolculuk bitmişti. Çanakkale'deydim. Sonunda annemi bulmuştum. Dertsiz, tasasız uyuyordu. Ama hiç olmadığı kadar mutluydu. Bahçesinde domates toplarken, kendi yetiştirdiği meyveleri yerken annem galiba İstanbul sevmiyordu ya da gerçekten kendine zaman ayırmayı özlemişti. Aslında annelerimizin de bu hayata ilk defa geldiğini unutmamamız lazım. Ama anne 3 tane çocuk yapmasaydın, okullar başlayacak, çok zor durumdayız, evine geri dön. Neyse, annemi ikna etme sürecini ve yazlık günlerini de sonra anlatırım. Geliyorsun değil mi bu cumartesi pazar İstanbul'a? İnşallah. Hala vazgeçebilirim. Ne kadar? 30 mu? Çokmuş. Dışarıda da 30'a satılıyor aslında. O zaman dışarıdan alırım. Senin GDO'lu domateslerinden neden alayım? GDO'lu değil bunlar. Neyle? Anne bu nasıl bir domates O şekli? ata tohumu o yüzden. Ata tohumu. Bunlar ne peki, neden böyle? Güneş yakmış burası. Yasemin Hanım, ben bunu 30'a almam. Sen misin? Bu daha gözde bak, hormonsuz.